kokuyorsunuz. Teşekkür ederim, ellerinize sağlık. Rica ederim. IKEA, evimizin her şeyi. Çocuklarla çekilen bu sevimli reklam ne güzel değil mi? IKEA'nın ürettiği mobilyanın tehlikelerinden bahsetmediği için 3 çocuğun ölümü sonrası ödediği 50 milyon doları bilmeyenlere bu reklam daha da güzel gelebilir. 17 yaşında genç bir adamın kurduğu bu mobilya şirketi günümüzde milyarlarca dolarlık değere ve yüz binlerce çalışana sahip şekilde varlığını sürdürüyor. Başarılarıyla bilinen bu şirketin geçmişinde sera gazlarını emerek iklim değişikliğini sınırlamada hayati öneme sahip olduğunu söylenen 4 milyon ağacı baltalayan şirketten çam ithal etmek, hatalı ürün ve açıklama nedeniyle birden fazla çocuğun ölümüne neden olmasına rağmen aynı ürünü yıllarca satmaya devam etmek, ürünlerinin yapımında siyasi ve suçlu mahkumları zorla çalıştıran taşeronlara bu durumu bilmesine rağmen iş yaptırmak, gıda ürünlerinde at eti ve bir yiyecekte olmaması gereken maddeleri barındırmak, üst düzey yöneticileri vasıtasıyla çalışanları ve müşterileri hakkında yasa dışı bilgi toplamak için devlet görevlilerine rüşvet verip özel dedektif tutmak gibi günahları da bulunuyor. Gelin IKEA'nın nasıl kurulduğuna ve sonrasında karıştığı skandal olaylara detaylıca bakalım. 1926 yılının kemikleri titreten bir Mart ayında İsveç'in güneyindeki küçük bir kasabada Ingvar adında bir bebek dünyaya geldi. Küçük yaşlarda ticarete merak duymaya başlayan bu çocuk bisikletiyle gidebildiği her yere kibrit satmaya başladı. Kibrit satışlarından duyduğu memnuniyet nedeniyle karını artırmak isteyen Ingvar, İsveç'in başkenti Stockholm'dan toptan kibrit alıp maliyeti düşürerek daha fazla para kazandı. Para kazanmanın tadını alınca 17 yaşında bir şirket kuran Ingvar, bu şirket adı altında ürün gamını genişleterek cüzdan, resim çerçevesi, saat ve naylon çorapları müşterileriyle buluşturdu. Bu arada şirketine IKEA adını vermişti. IKEA, isim ve soy isminin büyüdüğü köy ve çiftliklerinin adlarının baş harflerinden oluşuyor. 20 yaşında ilk mobilya mağazasını açan Ingvar Kamprad, müşterilerinin tüm ürünlerini görmeden binadan çıkmamasını istiyordu. Bu nedenle oval bir bina inşa ettiren Kamprad, bu sayede bugün bildiğimiz IKEA'nın satış ve pazarlama stratejisini de belirlemiş oldu. Fakat Kamprad'ın bir inovasyonu daha vardı. Karnı acıkmış bir insanın alışveriş yapma isteğinin düşeceğini öngören IKEA'nın sahibi mağazalarına büyük restoranlar kurdu. İleride anlatacağımız üzere kurulan bu restoranlar bir yandan her gün on binlerce kişiye hizmet verirken diğer yandan yemeklerin içerisinden çıkanlarla skandallara sebep oldu. 2006'da Forbes dergisinin milyarderler kulübüne 28 milyar dolarlık servetiyle 4. sıradan giren Kamprad, çok eski bir arabaya binmesi, ekonomi sınıfında uçması ve çalışanlarına kağıdın her iki tarafını da kullanmaları konusunda verdiği öğütlerle de tanınıyordu. Ingvar Kamprad Ocak 2018'de 91 yaşındayken hayatını kaybetti. Size de bu biyografi biraz kusursuz gelmedi mi? Gelin Kamprad'ın hayatının pek konuşulmasından haz edilmeyen yönlerine de bakalım. Kamprad 17 yaşındayken, yani IKEA'nın ilk mağazasını açtığı yıl Engdahl onun en iyi arkadaşlarından birisiydi. Engdahl ile aralarındaki en büyük bağsa ikisinin de Nazi yanlısı olmasıydı. 1943'te İsveç istihbaratı Kamprad'ın Nazilerle ilişkisi nedeniyle onu yakın takibe aldı. Daha sonradan hayatının en büyük hatası olarak tanımladığı ve sadece sempatizan olduğunu savunan Kamprad'ın Naziler içerisinde daha aktif rol aldığı yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. İsveçli yazar Elisabeth Aspring tarafından yazılan kitaba göre IKEA'nın kurucusu Nazilere sadece sempati beslemekle kalmamış, 1945'e kadar para yardımı da yapmıştı. Hatta Kamprad'ın para yardımının yanında Nazilere üye kazandırmak gibi aktif görevlerde de rol aldığı belirlendi. Bir dönem Adolf Hitler'e hayran olan Kamprad'ın şirketi 1980'lere gelindiğinde bir başka skandala imza attı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazilerin yenilmesiyle Almanya'nın toprakları da parçalandı. Ülkenin doğusu Nazilerin en büyük düşmanlarından Sovyetlerin egemenliğine geçti. Sosyalist bir devlet yönetimi olan Doğu Almanya ile eski Nazi destekçisinin kurduğu IKEA bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre IKEA bazı ürünlerinin üretimi için bir taşeronla anlaştı. İki taraf yıllarca sorunsuz çalıştı, fakat ortada görmezden gelinen büyük bir insanlık suçu vardı. Dönemin korkulan Alman istihbarat servisi Stasi, cezaevindeki bazı mahkumları hücresinden çıkarıp başka bir yere naklediyordu. Muhtemelen öldüreceğini düşünen onlarca siyasi ve adi suçlu korku ve merak içinde beklemeye başladı. Gelen emir basitti. Mobilya üretiminde çalışacaksınız. Evet, Doğu Almanya hükümeti istihbarat servisi aracılığıyla siyasi ve adi suçlardan cezaevine girmiş birçok insanı zorla IKEA mobilyalarının üretiminde çalıştırdı. IKEA'nın o dönemki yöneticilerinin mahkumların zorla çalıştırıldığını bildiği de ortaya çıktı. Bu konunun araştırılması için bağımsız bir şirket tutan IKEA'nın mevcut yönetimi ortaya çıkanlardan büyük üzüntü duyduklarını belirtti. O dönem zorla çalıştırılan kişilerin ve ailelerinin şirketten tazminat alma hakkı bulunuyor.
2011 yılına geldiğimizde o zaman dünyanın en zengin 11. kişisi olan Ingvar Kamprad'la ilgili yapılan bir belgesel tutumluluğuyla bilinen bu iş adamının vergi verme konusunda da oldukça sıkı olduğunu ortaya çıkardı. İsveç'in yüksek vergilerinden kaçmak için 40 sene boyunca İsviçre'de yaşayan Kamprad'ın vergi cenneti olarak adlandırılan Liechtenstein'da da bir vakıf kurduğu belirlendi. Şirketi bu vakıf üzerinden yöneten Kamprad böylece İsveç devletine hiç vergi vermemenin formülünü bulmuştu. Kağıt üstünde IKEA'nın üzerinde bir kontrolü yokmuş gibi gözükse de vakfa aktarılan paraların dönüp dolaşıp yeniden kendisine geldiği belirlendi. Kamprad bu suçlamalar karşısında güçlü argümanlarının olduğu şu açıklamayı yaptı: dernek vergi kaçırmıyor. Daha sonra IKEA Grup biraz daha anlamlı bir açıklamada IKEA'nın tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerin yasaları paralelinde hareket ettiğini ve bu yasalar gereği doğan vergilerini kesintisiz ödediğini söyledi. Yapılan bu belgesel ve oluşan gündemden olacak ki Kamprad 87 yaşında ülkesi İsveç'e geri döndü ve İsveç devletine 40 yıl sonra ilk defa vergi verdi. We've been serving IKEA meatballs since 1985. We still love them. 2013'te Çek Cumhuriyeti, yeni adıyla Çekya'nın Gıda Denetim Kurumu rutin bir iş olarak ülkelerinde satılan et ürünlerinden alınan numuneleri inceliyordu. Yapılan incelemeler sonucunda dünyanın en büyük mobilya şirketlerinden IKEA'nın restoranlarında satılan köftelerinde at eti içerdiğini fark ettiler. Bu durum kamuoyunda hızlıca duyuldu ve tüm dünya IKEA'nın at etli köftelerini konuşmaya başladı. Çekya Denetim Kurumu ülkelerinde bu ürünlerin henüz satışa çıkmadığını söyledi. IKEA da ilgili ürünün piyasadan çekildiğini duyurdu. Tabi bu durum ülkemizde de tedirginlikle karşılanınca IKEA Türkiye'ye bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yapılan açıklamada ilgili ürünün Türkiye'de hiçbir zaman satılmadığının altı çizilerek ülkemizde yerli bir firmayla çalıştıklarını ve ürünlerinin %100 dana eti olduğu belirtildi. Bu skandaldan sadece birkaç hafta sonra Çin'de yayınlanan Shanghai Daily gazetesinin IKEA'nın kekleriyle ilgili yaptığı haber yeniden tüm gözleri şirketin üzerine çekti. Aralarında Almanya ve Çin'in de bulunduğu 23 ülkeye satılan bademli keklerin içerisinde yüksek miktarda dışkıdan bulaşan Colibacillin bakterisine rastladıkları ifade edildi. IKEA sözcüsü Magnusson bu durum karşısında bir açıklama yaparak ilgili keklerin 23 ülkede satışının durdurulduğunu, Çin'de ise ürünlerinin satışa hiç çıkmadığını söyledi. Magnusson ortada telaş edilecek bir durum olmadığını, çünkü dışkıdan bulaşan bu bakterilerin insan sağlığına zarar vermediğini savundu. Tabi yaşanan bu skandal yine ülkemizdeki IKEA'larda satılan ürünleri akla getirince şirket bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada insan sağlığını tehdit etmeyen bakterilerin tespit edildiği bademli keklerin Çin'de piyasaya sürülmeden tedbiren imha edildiği, bu durumun Türkiye'deki IKEA'larla bir ilgisi olmadığı belirtildi. Gıda ürünlerinde çıkan maddeler nedeniyle kimse zarar görmemiş olsa da IKEA'nın Malm isimli şifonyerini kullanan aileler bu kadar şanslı değillerdi. Amerika'da İsveçli mobilya devinin sattığı Malm şifonyerinin devrilmesi nedeniyle 3 çocuk hayatını kaybetti. Şirket ilk 2 çocuğun ölümü sonrası şifonyerlerinin duvara sabitlenmesi uyarısını yaptı. Fakat bu uyarıdan kısa bir süre sonra 3. bir çocuk da hayatını kaybedince şirket ürünleri Amerika'dan çekmeye karar verdi. Yaşanan bu korkunç kazalar sonrası hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocukların ailelerine toplam $50 milyon tazminat ödemeyi kabul eden IKEA, tamamen önlenebilir olan bu ihmaller nedeniyle meydana gelen kazalar konusunda açıklama yapmamayı tercih etti. 2017'de yine Amerika'da yine aynı şifonyer nedeniyle 2 yaşındaki bir başka çocuk hayatını kaybetti. Kaliforniya eyaletinde yaşanan bu olay sonrası mahkeme IKEA'nın 2 yaşındaki çocuğun ailesine $46 milyon tazminat ödemesini hükmetti. Şirketin sözcüsü, hiçbir anlaşma bizi bu noktaya getiren trajik olayları değiştiremez. Ancak aile ve tüm taraflar adına böyle bir uzlaşmaya varmaktan memnunuz dedi. IKEA'nın bu trajik olayların dışında çalışanlarının çalışma koşulları ve tabiri caizse adamına göre maaş verme politikası da şirketin çokça eleştirilmesine neden oldu. 1970'lerde şirket için taşeron firmalar üzerinden cezaevindeki insanların zorla çalıştırıldığından bahsetmiştik. BBC'nin yaptığı araştırma, IKEA'nın ürünlerini taşıyan kamyon şoförlerinin nasıl kötü koşullarda çalışmak zorunda olduğunu ortaya çıkardı. Refah seviyesinin yüksek olmasıyla bilinen Batı Avrupa ülkelerinde lojistik ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılamak isteyen IKEA, çözümü Balkan ülkelerinden şoförleri asgari ücretin çok altında çalıştırmakta buldu. Şoförler düşük maaşlar nedeniyle iş yaptıkları ülkelerde konaklama imkanları olmadığından araçların içerisinde yattığı belirlendi. Bazıları yaşamlarını mahkumiyet olarak adlandırırken Danimarka gibi ülkelere sıklıkla seyahat eden şoförlerin aldığı aylık 477 euroluk maaş bu insanlar için yaşam şartlarının ne kadar ağır olduğunu kanıtlar nitelikte. Rumen bir şoför bir seferinde 4 ay boyunca kamyonunda yaşadığını ve burada uyuyup yemek yiyip yıkandığını açıkladı.
Romanya'daki taşeron şirkette çalışan şoförlere 477 euro, Moldovalılara 150 euro ödeyen IKEA, aynı işi yapan Danimarka vatandaşına ise 2200 euro para veriyor. Her ne kadar Avrupa Birliği evinden uzakta taşımacılık yapan şoförlerin asgari ücretin altında çalıştırılmasını yasaklasa da IKEA gibi büyük şirketler yasal boşluklardan faydalanarak bu kuralları esnetiyor. IKEA'nın taşeron işçilerinin bu zorlu koşulları kamuoyunda tartışılmaya başlanınca şirket yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını ve yaşananları ciddiye alarak taşeronlara sıkı kurallar getirildiğini söyledi. Her skandalda büyük bir üzüntü duyarak kurallar getiren IKEA'nın günahları bununla sınırlı değil. IKEA çalıştığı bir başka taşeron nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Sibirya'da sera gazlarını emerek küresel ısınmayı sınırlamada çok önemli olan 4 milyon ağacın yok edilmesiyle tanınan bir şirketten çam tedarik etmekle suçlanıyor. Earthside isimli bir çevre kuruluşunun yaptığı araştırmayla ortaya çıkan bu durum, her 2 dakikada bir ürün satan IKEA'nın çevre katliamını dolaylı yoldan finanse etmesi büyük tepkilere yol açtı. Bu durum karşısında açıklama yapan IKEA yönetimi, yasa dışı odun kesimini hiçbir zaman tasvip etmediklerini, bu nedenle derhal harekete geçerek tedbiren Rusya'nın Uzak Doğu ve Sibirya bölgelerindeki taşeronlarından hizmet almayı durdurduklarını açıkladı. Videomuzu İsveç'in 2021'de karıştığı büyük skandalı anlatarak bitireceğiz. IKEA, Fransa'nın üst düzey yöneticileri, çalışanlarının faaliyetlerini, siyasi görüşlerini ve sendika katılımlarını kontrol etmek için özel dedektif tuttu. Bunun yanında yüzlerce çalışanının bilgileri IKEA Fransa üst yönetimi tarafından yasa dışı yollarla polislerden alınarak gözetim ağı genişletildi. Aynı zamanda IKEA'dan memnun olmayan müşteriler hakkında ve iş başvurusunda bulunanlar için de özel bilgilerin toplanması için yasa dışı faaliyetlerde bulunuldu. Bu durumun ortaya çıkması üzerine harekete geçen Fransız savcılar, IKEA'nın eski CEO'larını, üst yönetimden 9 kişiyi ve 4 polis memurunu yasa dışı bilgi toplamak ve buna yardımcı olmakla suçladılar. Yapılan yargılamalar sonucunda şirketin eski CEO'su Louis Bilot 2 yıl denetimli serbestlik ve para cezasına çarptırıldı. Bunun yanında şirketin eski kriz yönetim ve güvenlik müdürü 18 ay denetimli serbestlik ve 10.000 euro para cezasına çarptırıldı. IKEA'ya ise 1 milyon euroluk para cezası kesildi. Fransa'da 10.000 kişiyi istihdam eden şirket bu olaylar sonrası güçlü adımlar attıklarını belirtti. Her kriz sonrası çok üzgün olduklarını belirterek durumu düzeltmek için adım attıklarını belirten ama çocuk ölümleri, işçilerin kötü koşulları, vergi kaçırma, taşeronların yasa dışı faaliyetleri, casusluk suçlamaları, Nazi yanlısı bir geçmişe sahip olmak da dahil birçok günah içerisinde barındıran IKEA'nın kurucusunun şu sözlerini onlara yeniden hatırlatmakta fayda olabilir. İyi liderlik diye bir şey varsa bu başkalarına iyi örnek olmaktan başka bir şey değildir. Ben de çalışanlarıma karşı iyi örnek teşkil etmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim, ellerinize sağlık. Rica ederim. IKEA, evimizin her şeyi. Çocuklarla çekilen bu sevimli reklam ne güzel değil mi?